Herkese merhaba. Merhabalar. Şu anda Hyde Park'tayız. Bugünkü konumuz nedir Damla? Bugünkü konumuz aslında planlarımız doğrultusunda ilerleseydi günümüz size bisiklet nasıl kiralanır Londra'da, sırf park içerisinde değil tabii ama aynı zamanda parkı da göstermek istediğimiz için parkta nasıl kiralayacağız, nereye park edebiliriz bunları anlatacağız. Yine anlatacağız ama Evet. bugün parkta Planda bir değişiklik yapmak evet. zorunda kaldık. Neden diyecek olursanız çünkü Brexit yürüyüşü var. Avrupa Birliği'nden çıkmak istemeyenlerin bir protesto yürüyüşü var. Evet, böyle Arkamızda söyleyelim. da görüyorsunuz böyle insanlar akın akın geliyorlar. Neden Hyde Park? Ben Damla'dan Hyde Park. öğrendim bugün. Şimdi Hyde Park genelde zaten protestoların olduğu bir yer ama 1800'lerde parkta bu amaçla toplantılar çok olmaya başlamış. Marble Arch istasyonuna doğru bir protesto köşesi, Free Speech Corner ya da Speech Corner diye de geçebiliyor adı. Böyle bir nokta var. Muhtemelen o tarafa doğru buluştular zaten ama biz hani oradan aşağıda kalanları görüyoruz. Evet, Çok çok kalabalık. kalabalık. Aşırı kalabalık. Yani bayağı arabalar, otobüsler her şeyle gelmişler. Çoğu metro istasyonu kapalıydı. Ben çok zor geldim. Evet. Yürümek zorunda kaldım. Yani İngiltere için çok tarihi zamanlar. Hazır biz de bunu görmüşken size de göstermek istedik. O zaman biz şimdi yavaştan protestoyu da size göstererekten Kensington Garden'a doğru yürüyelim ve bisikletimizi kiralayalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhabalar, biz şimdi Hyde Park Corner'dan Kensington Gardens'a doğru yürüyoruz ve yürürken de bu tam Hyde Park'ın ortasında Serpentine Gölü var. Biraz onun ufacık bir tarihinden bahsedeyim istedim ben. 1730'da Kraliçe Caroline tarafından yaptırılıyor bu göl. Normalde böyle bir göl yok. Yazın işte deniz bisikletleri olsun, kayıklar olsun bayağı bu gölün üzerine oldukça dolu görebiliyorsunuz. Gördüğünüz bütün kuşlar, bütün hayvanlar tabii ki kraliçenin devam ettiğimiz zaman Kensington Gardens'a, Kensington Palace'a doğru gidiyoruz. Orada da bu gölün devamı olan Longwater Gölü var. O daha ufakça bir göl. Aynı zamanda kışın hiçbirimizin vazgeçemediği Winter Wonderland tam bu gölün birazcık üstüne kuruluyor. Biz şimdi yürüyüşümüze devam edeceğiz. Başka bilgilerle geliyoruz arkadaşlar. Evet, biz şimdi bütün Hyde Park'ı gezerek Kensington Garden'a geldik. Arkamda gördüğünüz şu an Kensington Palace oluyor. Burası müze. Belli bir kısmında da Kate ile William yaşıyor.
Palace'ta daha önce şurada gördüğünüz Queen Victoria yaşamış, burada doğmuş, yaşamış ve daha sonrasında Buckingham Palace'ın yaptırılmasını istemiş. Daha önceden kraliyet ailesinin ana yaşadığı yer burası, ev burası. Sonradan işte Buckingham'a geçiyorlar. Şu anda kraliçe Buckingham Palace'ta yaşıyor. Burada daha önce Charles ve Diana yaşıyordu. Şimdi oğulları William ve Kate yaşıyor. Buranın da özelliği bundan sonra tahta geçecek kişinin bu evde yaşaması. Böyle bir gelenek var. Buranın şeyinden bahsedeyim ben. Metro ne taraf ne tarafa yakın. Şimdi Kensington Garden ve Kensington Palace tarafına gelmek istiyorsanız buraya yakın Notting Hill Gate var. Bayswater var. Queensway var. Bunlar bu taraftalar. Diğer tarafta da High Street Kensington. İstasyonları buraya yakın. Ama Hyde Park tarafına gitmek istiyorsanız Hyde Park Corner ve Knightsbridge metro istasyonlarını kullanmanız gerekiyor. O zaman artık ben yeterince bilgi verdim diye düşünüyorum. Gidelim artık bisikletimizi kiralayalım ve bir tur atalım. Yerine geldik. Burada gördüğünüz üzere dil seçenekleri de var. Türkçe de var. Biz şimdi bugün İngilizceden devam edeceğiz ve bisiklet kiralaya basıyoruz. Kiralamak için 18 yaşın üzerinde olmanız gerekiyor. Binebilmek için 14. Burada kullanım koşulları var. Kabul ediyoruz. Ve kartımızı koyuyoruz. Kiralamak için kartınızın olması gerekiyor. Nakit para geçmiyor arkadaşlar. En fazla 4 bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Biz bugün Tubiş ile 2 tane kiralayacağız. 24 saat için 4 pound 2 bisiklet. Yani bisiklet başına 2 pound. Şimdi bu onaylandığı zaman bize 2 tane ayrı ayrı kod gelecek. Bu kodları 10 dakika içerisinde bizim girmemiz gerekiyor ki bisikletleri alabilelim. Şu anda fişlerimizi bekliyoruz. Fişler gelecek. Üstünde kodlarımız olacak. Herkes için ayrı bir fiş ve ayrı bir kod. Bunları birazdan size göstereceğiz. Bisikletin kenarında giriyor olacağız ki bisikleti açalım. İkinci kodu bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar aldık. Kodumuzu gireceğiz. Ancak şöyle ufak bir hatırlatma yapalım. Bunu çoğu insan maalesef bilmiyor. Yarım saatte bir bu bisikletleri aynen bu docking station deniyor bunlara. Yani park yerlerine tekrar koymamız gerekiyor. Çünkü daha çok insan kullanabilsin diye. Bunu eğer yapmazsak o günlük 2 pound geçerli olmuyor. Üzerine ceza geliyor. Yani günlük 2 pound kuralı biz bunları yarım saatte bir park ettiğimiz sürece geçerli. Yoksa kartınızda daha farklı bir ücretlendirme görebilirsiniz. Dikkatli olalım. Şimdi ben burada Yani şey mi anlıyorum Damlacığım? 2 saat yarım saatte bir bırakacaksın ve tekrardan alacaksın öyle mi? Evet ve tekrardan alırken de yine tekrar bunu aldığımız yere gidip kartınızı koyup yeni kod ver bana seçeneğini seçeceğiz ve o zaman yeni bir kod gelecek. Park ettiğimiz anında bisikleti alamıyoruz. Bir 10 dakika bekleme süresi var arada. Ama zaten yarım saat bindikten sonra bacaklarınız pek devam edemeyebilir. Şimdi ben bu aldığım kodu şuraya gireceğim. Ve burada kırmızı, sarı, yeşil ışık var. Yeşil yandığı zaman bisikleti alabiliyorum. Normalde burada duruyorken bisiklet eğer kırmızı yanıyorsa bu bisiklete binmeyin. Yani bunu alamazsınız demek. Kullanım Aklınızda dışı. olsun. Evet. Kodu giriyoruz. Sarı ışık bekleyin demek. Şu an hazırlıyor ya da kodu. Evet şu anda hazır. Çıkarabiliriz. Şimdi hafif Çek şöyle Damlacığım. çekeceğiz. Tamam. Ve bisiklet Bizim. Biz turumuzu tamamladık. Şimdi bisikleti geri bırakacağım.
sarıdaydı, şimdi yeşile geçti. Tamam. Bu düzgün bıraktığınız anlamına geliyor ve Biz bugünkü turumuzu tamamladık artık. evet bitirdik. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Biz çok keyif aldık. Bir de üstüne bisiklete bindik. Bayağı keyifli oldu. Hava da çok güzeldi. Umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen tuşuna ve abone olursanız çok seviniriz. Hatta videolarımızı arkadaşlarınızla, çevrenizle de paylaşırsanız çok seviniriz ki bize de motivasyon olsun bunun için. Evet. O zaman Damluş'u da öperekten size iyi günler. Görüşürüz.